Dünya 6 Ağustos sabahına Kursk saldırısıyla uyandı. Ukrayna'nın Rus topraklarına girmesi yalnızca Moskova için değil, Ukrayna'nın içinden ve dışından savaşı takip eden herkes için sürpriz oldu. Saldırının büyüklüğü hakkında güvenilir bilgi ise çok azdı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Peki bu bölgede yani Kursk'ta ne oldu? Ukrayna Rusya'ya ait olan topraklara yani Kursk'a saldırdı. Başlangıçta operasyonun çapı Rusya lideri Vladimir Putin'in hükümetine karşı çıkan Rus gruplarının daha önce aralıklarla düzenledikleri saldırılar düzeyinde görünüyordu. Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışmışlardı ve yüzlerce etnik Rus personelini içeriyordu. Ukrayna ordusu sınırdan yaklaşık 10 kilometre içeri 30 kilometre genişliğinde girerek Rus topraklarında ilerledikçe yoğun çatışmalar yaşandı. Detayları Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Fatih Fuat Tuncer anlattı. Sürpriz bir baskın oldu. Ve saldırının büyüklüğü noktasında güvenilir bilgi aslında çok fazla yok. Çünkü Rusların söyledikleriyle Ukrayna cephesinin söyledikleri arasında büyük bir fark var. Özellikle kontrol edilen alan hakkında ki başlangıçta operasyonun çapı daha önce biliyorsunuz daha önce de Rusya içerisinde özellikle Rusya muhalifi Rusların Ukrayna içerisinden Rusya içerisinde bir takım saldırılar düzenlemesi söz konusuydu ama ilk kez düzenli bir ordu birliğinin Ukrayna ordu birliğinin Rusya içerisine girdiğini gördük ki Ruslara göre bu alan 30 kilometre, Ukraynalılara göre 1000 kilometrelik bir alan. Kursk bölge valisi Putin'e Rus köylerinin Ukrayna'nın eline geçtiğini bildirmeye başladı. O esnada Putin herkesi şaşırtarak valinin sözünü kesti. Olayın konuşulmasını istemedi. Ширина по фронту 40 километров. Bu operasyon genelinde yüzlerce asker esir alınmaya başlandı. Adı açıklanmayan üst düzey bir Ukraynalı güvenlik yetkilisi Fransız basına amaçlarını aktardı. Hedeflenen mümkün olan en fazla kaybı verdirmek ve sınırlarını koruyamayan Rusya'da istikrarsızlık oluşturmak. Ukrayna'nın yaptığı burada Rusya'nın beklemediği yeni bir cephe açmak. Bu konuda şu ana kadar aslında görece başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Yine en fazla kaybı verdirmek ki Rusya'nın bölgeyi boşaltmaya çalıştığını biliyoruz ve hala bölgede kontrolü sağlayabilmiş değil. Bir de Rusya'nın topraklarını koruyup koruyamadığı noktasında çok ciddi bir soru işareti yarattılar. Bu da Rus güvenlik bürokrasisi içerisinde tartışılacağı gibi Putin için de bence önemli bir kayıp. Çünkü ilk kez Putin döneminde hatta Sovyetler sonrasında Rus toprakları içerisine bir sızma harekatı gerçekleştiriliyor. Kursk sınırları önemli. Çünkü Rusya'nın batısında yer alan ve hem tarihi hem de stratejik öneme sahip bir şehir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası arasındaki Kursk Muharebesi şehrin askeri tarihteki önemini pekiştirdi. Kursk aslında 2. Dünya Savaşı'ndaki Rus ve Alman muharebesini de aslında bizlere hatırlatıyor. Çünkü Alman kuvvetleri Temmuz-Ağustos 1943'ünde buraya bir harekat düzenlemişti. Yani yaklaşık 80-81 yıl sonra yeniden Rusya'nın Kursk bölgesine bir harekat düzenlendiğini görüyoruz ki Rusya Genelkurmay Başkanı da bu durumu değerlendirirken benzer bir atıfta bulundu ve bu atıfta şunu belirtti aslında: Rusya'nın İşte zamanında Yıldırım Harbi ile Almanları nasıl püskürttüğü gibi Ukraynalıları da püskürteceği. O dönem Kursk'ta çok fazla kayıp verildi, hava çatışmaları bu muharebede gerçekleşti. Hatta Kursk, Almanların Doğu cephesinde gerçekleştirdiği son stratejik taarruz noktası oldu. Sonucundaki Sovyet zaferi Doğu cephesinde inisiyatifi Sovyetlere verdi ve savaşın sonuna kadar da böyle kaldı. Günümüzde ise Kursk, Rusya'nın savunma sanayisi ve enerji altyapısı açısından kritik bir konuma sahip. Ayrıca Ukrayna sınırına yakınlığı nedeniyle Rusya'nın batı cephesindeki askeri operasyonları için de bir lojistik merkez olarak kullanılıyor. Yani Ukrayna'nın burayı hedef alması Rusya'ya yönelik stratejik bir darbe olarak değerlendirilebilir. Şimdi merak edilen bir durum var. Kursk bölgesi sıkı koruma altındayken nasıl stratejik saldırıya uğradı? Buradaki en önemli iddia Ukrayna'nın bu harekatı aylar öncesinden planladığı ve içeriden istihbarat sağladığı. Ukrayna'nın bu saldırısı savaşın başından bu yana sürdürdüğü direniş stratejisinin bir parçası. Rusya askeri gücünü ana cephe hattının
çatışmaların yoğun olarak yaşandığı, az önce belirttiğim Ukrayna içine odaklanırken Ukrayna sınırının az korunan bölümlerinin olduğu, ki bunun da Rusya'nın aslında zayıf karnı olduğu ortaya çıktı ki Ukrayna ordusunun bu da şu anlamda bize gösteriyor ki çok ciddi bir istihbarat desteği aldığını, ki işte Amerikan istihbaratının daha önce Ukrayna'ya yerleştiği ve Ukrayna üzerinden Rusya'yı gözlemlediği ile ilgili haberler çıkmıştı. Muhtemelen Batı istihbaratı da Rusya içerisindeki zayıf noktaları, sızma yapılabilecek noktalarını Ukrayna istihbaratına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne aktardığını düşünebiliriz. Kiev yönetimi Rusya'nın işgaline karşı koymakla kalmayıp aynı zamanda Rusya'ya yönelik proaktif bir strateji geliştirdi. Kurs saldırısı bu stratejinin bir uzantısı. Ukrayna, Rusya'nın iç bölgelerine saldırarak Moskova'nın dikkatini ve askeri kaynaklarını dağıtmayı amaçlıyor. Bu sayede Ukrayna, Rusya'nın saldırı kapasitesini zayıflatacak ve kendi topraklarındaki direnişi güçlendirecek. Bu saldırı aynı zamanda Ukrayna'nın askeri stratejilerinde çeşitlilik ve esneklik sağladı. Ukrayna, Rusya'nın zayıf noktalarını tespit ederek bu noktalara yönelik hızlı ve etkili saldırılar düzenledi. Rusya, özellikle Putin zor durumda kaldı diyebiliriz. Çünkü bu savaşın bir şekilde Rus topraklarına sirayet etmesi, Rusya içerisinde de bir takım hesaplaşmalara neden olabilecektir. Rus kuvvetlerinin sınırı savunma noktasında zayıf olup olmadığı, ki Kiev birliklerinin işte 1000 kilometrelik cephe hattı boyunca savaşırken Kursk'un içerisinde sokması belki de Rusya'nın beklemediği bir hamleydi. Belki de Rusya'yı en zayıf olduğu noktadan yakalamak istediler. Çünkü Rusya Ukrayna kuvvetleriyle Ukrayna toprakları içerisinde bir savaşa hazırlıklıydı. Bu da aslında Rusya'nın zayıf karnının Ukrayna içerisindeki cepheleri değil, kendi sınır hattının içerisinde olduğunu çıkardı. Bu da Rusya içerisinde bence bundan sonraki tartışmada sınır hatlarının güçlendirilmesi, sınır hatlarına yeni bir yığınak yapılmasını beraberinde getirecektir. Kursk gibi stratejik hedeflerin vurulması Ukrayna'yı psikolojik olarak da rahatlatıyor. Peki Kursk operasyonunun ana hedefi ne? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre operasyonun niyeti belli. Kiev'in savaşı sona erdirmeye yönelik gelecekteki olası görüşmelerde daha iyi bir müzakere pozisyonu elde etme girişimi. Operasyonun nedenini anlamaya çalışan askeri ve siyasi analistler, taktiksel dikkat dağıtmanın bu saldırının ana amaçlarından biri olabileceği konusunda hemfikir. Bölge uzmanları da Ukrayna'nın Kursk operasyonuyla Rus varlığını Donetsk bölgesindeki çatışmalardan uzaklaştırmanın hedeflendiğini düşünüyor. Bir nevi takas gibi düşünebiliriz. Ukrayna savaşta bu yana bir taktik değişikliğine gitti ve biz 6 Ağustos'ta Ukrayna'nın bu kez Rus topraklarına girdiğini gördük ki bu Rus topraklarına girmek sadece Moskova için değil, aynı zamanda Ukrayna içinde, aynı zamanda dünyada bu savaşı takip edenler için de bir sürpriz oldu. Neden sürpriz oldu? Çünkü biz Ukrayna'nın önceliğinin işgal altındaki kendi topraklarını kurtarmak olduğunu düşünüyorduk. Ancak Ukrayna burada belki de ileride oluşabilecek masada bir değiş tokuşu kılmayı mümkün kılabilmek için belki de Kursk'a girdi. Rusya-Ukrayna savaşında Kursk bölgesine yapılan saldırı yeni bir cephe açılmasına neden oldu. Bu yeni cephe diğerlerinden daha farklı. İlk defa Rusya kendi sınırlarında savaşıyor. Rusya ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Kırım Yarımadası'nı işgal etmişti. Kırım'ın işgalinden kısa bir süre sonra Donbas'ta yer alan nüfusu etnik Rus ağırlıklı olan Luhansk ve Donetsk oblastları da Rusya'nın desteğiyle Ukrayna yönetimine savaş açtılar ve tanınmayan iki cumhuriyet kurdular. Sonrasında Rusya, Ukrayna işgali kapsamında bu iki cumhuriyeti de ilhak etti. 2022'de Şubat ayına gelindiğinde ise Rusya, Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması gerektiğini öne sürerek ülkeye karşı geniş çaplı bir işgal başlattı ve bilhassa Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ediyor. Gündeme gelen soruysa şöyle: Ukrayna 2,5 yıldır topraklarında süren savaşı bir gecede Rusya sınırlarına nasıl taşıdı? Sorunun cevabı henüz net değil. Ancak tabii ki bazı öngörüler var. Ukrayna'nın bir gecede yaptığı saldırının arka planını uzun süredir bir amaç doğrultusunda hazırladığı gözler önünde. Saldırı planının müttefiklerinden de gizli tutulması kusursuz ve hızlı ilerlenme isteğinden ötürü olabilir. Amacı tam olarak belli olmayan bu saldırının Rusya'yı zor bir duruma düşürmüş olması gerçeğini ise değiştirmiyor. Rusya sınırları içinde 2. Dünya Savaşı
Savaşı'ndan bu yana düzensiz Çeçen grupların eylemlerinden başka bir tehditle karşılaşmamıştı. Bu tehdit ise bir ilk oldu. Rusya'ya karşı düzenli ordu tarafından kendi toprakları içerisinde burun buruna geldiği bu tehdit, Putin'in sınırlarını koruyamadığı izlenimi oluşturuyor. Rusya diğer cephelerde hazır ve işgal eden taraf olurken Ukrayna'nın zayıf noktasını yakalayıp oradan vurması da dikkatlerden kaçmadı. Ukrayna'nın batıdan istihbarat alması hızlı ilerleyişindeki en büyük etkenlerden. Alman hükümet sözcüsü yardımcısı Wolfgang Wüncher, Ukrayna'nın Kursk saldırısını müttefik devletlere haber vermeden başlattığını öne sürdü. Alman basını Kursk'a düzenlenen saldırılarda Alman yapımı Marder piyade muharebe araçlarının kullanıldığını iddia etmişti. Ukrayna ordusuna Alman üretimi Leopard 2 ve Leopard 1 tankları da var. Müncher cephanede Alman silahlarının kullanılmasına ilişkin yorum yapmayı reddederken Berlin'in harekatla ilgili Kiev'le sürekli iletişim halinde olduğunu bildirdi. Bu durumda Ukrayna'nın Kursk bölgesini kasıtlı seçmiş olabileceği düşüncesi akıllarda soru işareti oluşturuyor. Peki gerçekten öyle mi? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar da Rus sınırları içerisindeki Kursk bölgesini seçmiş ve sınırlardan içeri sızmıştı. Uzun süre saldırının devam etmesi iki tarafı da yıpratmıştı. Savaşın kazananı ise Sovyetler olmuştu. Bu tarihi olaya gönderme yapan Rusya Devlet Başkanı Kremlin Sarayı'nda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada "O zaman nasıl kazandıysak yine kazanırız" diyerek sınırlarına sahip çıkacaklarını söyledi. Ardından görünen o ki düşman Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor dedi. Beyaz Saray'dansa cevap gecikmedi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Putin'in Ukrayna'nın Kursk müdahalesinden endişe duyuyorsa ülkesinin Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna ile yakın temas halinde olduklarını aktardı. Batı bu hamleyi Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyor. Ancak Batı ülkeleri arasında saldırının potansiyel sonuçları konusunda görüş ayrılıkları var. Bazı Batılı analistler Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarının savaşın daha da tırmanmasına yol açabileceğini ve bunun Batı ile Rusya arasında daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceğini savunuyor. Diğer yandan Ukrayna'ya verilen askeri ve lojistik destek Kiev'in bu tür saldırılar düzenlemesine olanak tanıdı. Batı, özellikle ABD ve Avrupa Birliği Ukrayna'ya askeri yardım sağlamaya devam ediyor. Ancak bu yardımın kapsamı ve şekli Ukrayna'nın saldırgan stratejilerini ne ölçüde destekleyeceği konusunda tartışmalar var. Ukrayna-Rusya savaşı 2022 yılının Şubat ayından bugüne devam ediyor ve genelde bizim alıştığımız durum şu şekildeydi. Rusların Ukrayna toprakları içerisinde ilerlemesi ve Ukraynalıların alanlarını savunmaya çalışmasıydı. Ancak Ukrayna-Rusya savaşının son 2 yıldır cephelerde sabit kalması veya başka bir deyişle Rusya'nın bölgeden çıkmaması Batı'nın Ukrayna'ya olan desteğini arttırmasına sebep oldu. Bu destek silah gücü anlamında, özellikle konvansiyonel silahlar anlamında Ukrayna ordusunun büyük bir mühimmata sahip olduğunu gördük. Özellikle son dönemde ki son Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NATO zirvesindeki temel konulardan bir tanesi de buydu. Batı'nın Ukrayna'ya olan desteği Rusya'nın tepkilerini de beraberinde getiriyor. Moskova bu desteği doğrudan Rusya'ya yönelik bir tehdit olarak görüyor ve bu durum bölgesel gerginlikleri artırıyor. Kursk bölgesinde gerçekleşen çatışmada dikkat çeken başka bir konu daha var: Çeçenler. Rus-Çeçen düşmanlığı Rusya-Ukrayna savaşı için askıya alınmış gibi görünüyor. Ukrayna'ya karşı Çeçenlerin Rus askerleriyle beraber savaştığı ve Ukrayna ordusunun esiri olduğuna dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ardından Çeçen komutanlar Rus kayıplarını ve Ukrayna'nın Kursk'taki ilerlemesini açıkladı. Komutan Abdi Alaudinov, Ukrayna güçlerinin 7 Ağustos itibariyle Kursk'ta yaklaşık 10 kilometre ilerlediğini ve Rus kayıplarının yaşandığını kabul etti. Bu Rusya adına savaşan bir komutandan gelen nadir bir itiraf. Alaudinov, Rusya'nın ilerlemeyi durdurmakta zorlandığını söyledi. Ukrayna'nın önemli kaleleri aştığını ve bu yüzden ilerlemeyi durduramadıklarını aktardı. Çeçen özel kuvvetlerinin bölgedeki varlığı ise Nisan ayında bildirilmişti. Yani Moskova Ukrayna'nın ilerlemesini durdurduğunu iddia etse de çatışmalar devam ediyor. Ancak bu konuda ilginç iddialar var. Putin'in Kursk'taki ilerlemeye sessiz kalması ABD seçimlerini beklediği için olabilir. Kasım'da yapılacak seçimlerde eğer kazanan Trump olursa Ukrayna'ya olan ABD desteği azalacak. Haliyle Rusya'nın eli güçlenmiş olacak. Savaşın dozajını biraz düşürmüş durumda. Neden? Aslında tüm dünyada olduğu gibi biliyoruz ki Putin de Amerikan başkanlığı seçimini bekliyor. Ki olası bir Trump döneminde Trump şunu söylemişti: ben Putin'le bir şekilde anlaşırım ve bu savaşı bitiririm. Daha fazla Amerikan vergi mükelleflerinin vergilerinin
Ukrayna'da Rusya'ya karşı harcanmasına razı değilim. Çünkü milyarlarca dolar Amerikan vergi mükelleflerinden toplanan para bir başarı vaat etmeden harcanıyor. Sonuca gelecek olursak, savaşın geleceği hakkında da çeşitli senaryolar gündeme geldi. Saldırı, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği ve daha büyük bir çatışma olasılığının artabileceği endişelerini doğurdu. Ukrayna'nın bu tür saldırıları sürdürmesi Rusya'yı hem askeri hem de ekonomik açıdan daha da zorlayıcı olabilir. Rusya'nın Kursk saldırısına vereceği yanıt, savaşın gidişatını belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Moskova bu saldırıyı yanıtlamak için daha sert ve geniş çaplı operasyonlara girişebilir. Hatta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha agresif bir tutum sergilemesi durumunda savaşın kapsamı ve şiddeti artacak. Bu senaryolara göre Ukrayna müttefiklerinden daha fazla destek talep edebilir ve Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler daha da gerilebilir. Dünya 6 Ağustos sabahına Kursk saldırısıyla uyandı. Ukrayna'nın Rus topraklarına girmesi yalnızca Moskova için değil, Ukrayna'nın içinden ve dışından savaşı takip eden herkes için sürpriz oldu. Saldırının büyüklüğü hakkında güvenilir bilgi ise çok azdı.